Yo yo yo. 3 senedir bıraktığım Rumuz kullanarak içerik üretmeye başladım. Üniversiteye başladığımdan beri sürekli içerik üreteceğim bahanesiyle kendimi kandırıp bir şeye başlayamadım ve şu anda spontan bir gelişmeden dolayı içerik üretmeye başlamayacak olsam da yani düzenli olarak başlamayacak olsam da devamını az buz getirmeye çalışacağım kanalım. Hoş geldim. Siz de hoş buldunuz. Sizler de hoş geldiniz aynı zamanda. 3 senedir dediğim gibi içerik yoktu bu kanalda. En son bir Azerbaycan videosu yapıldı. Orada ben bir linçlendim. Çok haksız bir linçti bu arada ama neyse. Yani Türk halkı gibi Azerbaycan halkı da eleştiriyi kaldırabilen bir halk değil. Bunu sonradan öğrendim ben. Ve yani orada neyse o konuya çok girmeyeceğim ama haklı olduğum yerde linç edildim. Yani soyumdan laf edildi, namusumdan laf edecek olan vardı. Neden ülken katılmıyorken bize bok atıyorsun neden onu falan filan zaten. Tabii ben bunları yaparken lise 12'ydim. O zaman da sikime takmıyorum. Üniversite oldum hala sikime takmıyorum. Şu anda radyo televizyon okuyorum falan. Bir şekilde hayatımı sürdürüyorum ama burayla bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Kısmet bu zamanaymış. Onu da anlayamadım. Yani o kadar şey yapıp buraya vakit ayıramamadı anlayamadım. Ama neyse. Şükür sağlıklıyız. Her şeyi yapabilecek vaktimiz az buz oluyor. Şu anda koşturmacadayım. İşte tiyatro kulübümdür, üniversitemdir, film çekimlerimdir, zaten bir şekilde hayatım devam ediyor. Araya da bunu sıkıştırayım dedim artık. Ne olacaksa olacak yani. 3 senedir içerik üreteceğim diye kendimi sıkıp planlar yapıp içerik üretemedikten sonra bir anlamı yok. Böyle arabada giderken spontan bir şekilde kamerayı açayım ve içerik üretmeye başlayayım. En iyisi bu olacaktı. Ve yapmaya başladım. Şimdilik ya öyle duruyor. Ve yapamamın da şöyle bir şey var bu arada. Ben çok uzun süre konuşabilen bir insan değilim. Maalesef ki değilim. Bir 5 dakika, 6 dakika konuştuktan sonra beynim bir stop çekiyor. Ne konuştuğumu bilmiyorum. Yani konuşsam bilsem de ne konuşacağımı bilmemeye başlıyorum. Aynı söylediğim şeyleri ya tekrarlıyorum, efendime söyleyeyim tekrarlamasam da ne söyleyeceğimi yarım saat düşünüyorum. Öyle bir duruma evrildiğim için de önümde bir script olmadığı sürece konuşmam zor oluyor. Ama bunu bu videolarda aşacağım gibi geliyor inşallah. Artık yapabildiğim kadarıyla işte altımda araba oldukça, evimde Çanakkale'de müsait oldukça bir şekilde içerik üretmeye çalışacağım. Bu da inşallah başlangıcın taşlarından biridir. Öyle umuyorum şu anda. Şimdi burada niye toplandık? 3 dakika ben niye konuştum ve niye bir şey izliyorum? Eurovision logo değiştirdi. Avrupa Yayın Birliği durdu kudurdu logo değiştirdi abicim. Bok var gibi. Şimdi biz Eurovision'un logo mantığı o kadar saçma bir logo mantığı var ki 1956'dan yani ilk yarışmadan 2004'e kadar kullanılan bir logo var. Bu logo yani varla yok arası kullanılmış bir logo. O kadar da saçma bir logo ki yani NATO'ya benzeyen bir logoya sahibiz. Sonra 2004'te EBO akıllanıyor diyor ki abi bunu biz kullanmıyoruz ki diyor bir logoya evirelim oluyor. Çünkü hani kupalar her sene değişiyor, logolar her sene değişiyor, sloganlar her sene değişiyor. 3 sene İrlanda ev sahipliği yapıyor, ona rağmen değişiyor falan ya öyle bir durumdayız. Velhasıl kelam değiştiriliyor bizim o 2004'ten bildiğimiz ikonik logo yapılıyor ve çok da güzel bir logo yapılıyor. Sonra 2014'e kadar bu kullanılıyor ama şöyle bir mantıkla kullanılıyor. Eurovision'un ana yarışma logosu olarak o logo var. Her senenin de tema logoları var. Yani Ukrayna ev sahibi Awaken diye bir teması var. İşte kendince bir şekil çiziyor, bir amblem yapıyor. Bunu logo olarak kullanıyor. Biz kullanmıyoruz Same Under Sky'da. İşte Moskova gidiyor, sloganını hatırlamıyorum ama bir şey yapıyor. Bir tane kullandığı tema var. Renklerin geçişi bunu kuş gibi resmediyor. Sırbistan çok güzel bir logo yapıyor. Onu sahneye taşıyor. Sahne dışında grafiklerde, animasyonlarda bulunuyor. Çok güzel yapıyor bu işi falan.
elinde sonunda bu logo işi böyle devam ediyor. 2014'te bu diyor ki bu logo artık eskidi abicim. Biz bunu bir revize edelim. Çok da güzel revize oluyor. Efendime söyleyeyim, çok Disneyvari bir fonta evriliyor ama çok da lezzetli bir font oluyor. Ve güzel de bir iş çıkmış oluyor. Kullanılmaya devam ediyor aynı mantıkta. Sonra bu 2023'te bir karar alıyor. Artık Eurovision markalaşacak. Ama Eurovision markalaşabilecek bir şey değil. Çünkü Eurovision bir kültür, bir yarışma, bir nasıl söyleyeyim platform. Bir platformu markalaşma gereği yoktur aslında. The Voice bir kimlik değildir. Efendime söyleyeyim, American Got Talent bir kimlik değildir. Başka aklıma şöyle gelecek, The Drag Race bir şey değildir. Türkiye'den örnek vereyim. İşte benim stilim bir kimlik olamaz. Bir yarışmaya kimlik külfeti yüklediler. Ve gittiler ilk önce tema logolarını kaldırdılar. Her sene yapılan tema logolarını kaldırdılar. Dediler ki artık tema görselleri var. Logolar değil, görseller var. İlk senesinde bu işi İsveç'e bıraktılar. İsveç'te gitti. Çok güzel bir firmayla çalışarak Alessandra'nın Queen of the King sahnesi Bridge kısmında 2023'teki sahnenin Bridge kısmındaki LED animasyonundan kuzey ışıkları temalı bir görsel hazırladı. Berbat bir tasarımdı bu arada. Sonra tabii hiç uğraşılmamış da bir şeydi. Millet linç etti. Bu nedir oldu ama Eurovision bunu hiç şey yapmadı çünkü markalaşacak. Neyse. Pardon bu arada. Bir sonraki sene, geçtiğimiz sene kalp tema görsel olarak kalp koydular abi. Ya biz zaten kalp sıçıyoruz. Genel olarak bir kalp kullanıyoruz biz zaten. Bak hani kullanmasak hadi eksiğimiz vardı kullanalım diyeceğiz. 2004'te kullanılmış. Direkt kalp olarak kullanılmış. Başka bir zaman kullanılmadı ta 2023'e kadar. 2023'te Paint'ten bir logo hazırladılar. Allah belalarını versin diyorum ben hala o konu için. Ya bu kadar saçma bir iş olamaz. Gittiler kalpleri arka arkaya koyarak bir logo yaptılar. Sanki 2 sene önce yapılmamış gibi tema görsellerini kalplerden oluşturmuş LED ekran ampullerini yaptılar. Buna da okey oldu. Sonra dediler ki biz logo değiştireceğiz. Durduk yine biz Eurovision markalaştıracağız. Sabit slogan, sabit logo yaptığımız gibi tema görseline geçtiğimiz gibi çünkü Eurovision bir marka. İşte böyle bir bok yiyeceğiz. Ama dediler ki biz logoyu yarışmanın müzik yarışması olduğunu vurgulayacak şekilde bir şey yapacağız gibi bir laf geçti. Benim kaynaklardan gördüğüm üzerine söylüyorum. Ama önümüze bir logo geldi. Daha dün saat 2 sularında. Logo değil. O logo değil. O logoya logo diyenin ben alnını karıştırırım. Bu bir. Kardeşim, niye Da Font'tan font bulum logo yaptınız? Şakasız Font Finder'a girmişler. Bir tane sevdikleri şirket görselini almışlar. Fontuna bakmışlar. Onu da değiştirmişler. Biraz evirmişler. Ve gitmişler. Bize logo diye soktular amına koyayım bunu. Bu nasıl bir berbat iştir? Ya, sen Eurovision'sun ya. Altında bak sen EBO'nun bir yarışmasısın. Hani şey değilsin. Türk Vizyon değilsin sen. Sen atıyorum Interstar değilsin. Sen Eurovision'sun. Ya bu kadar berbat bir çalışmayı nasıl yapabildin? Zaten son 3 senedir Eurovision'un kültürünü, ruhunu, özünü o kadar kaybettirmeye başladınız ki bize. Yani ağzımıza sıçtınız. Şakasız ağzımıza sıçtınız. O kültürü üreten sloganları yok ettiniz. Logoları elimizden aldınız. Tema görselleri hakkında adam akıllı çalışan bir ekip şey yaptırtmıyorsunuz. Buldurtmuyorsunuz. SVT falan skinin keyfine göre iş yapıyor. Zaten prodüksiyon kalitemiz düştü. Maalesef ki düştü. Yani 2022'deki prodüksiyonu arıyoruz. Bak şakasız arıyoruz. Ve yani gittiniz daha da sıçalım, daha da sıvayalım dediniz. Font'tan logo yaptınız abi.
Neden? Ben dün saat 2 civarlarında falan bu işte logo yayınlandıktan sonra bir saat içinde bir 4-5 kayıt aldım telefondan. Ama istediğim gibi olmadı kayıtlar. Üstümdekini beğenmedim, işte konuşmamı beğenmedim falan. İşe bakmak için bu arada. Efendime söyleyeyim. Hadi yeşil yan da gideyim. Neyse. Neyse diyeyim. Ha orası vardı. Su iç. Çok konuştum. Neyse. Ha. Birkaç kayıt aldım ama istediğim gibi olmadı. Şey yaptım. Tekrar bir kayıt açayım dedim. Şu anda sinirim geçmiş durumda. Dünkü kayıtlarda ben şakasız burada bağırıyordum. Hani cidden DaFont TR'den bile bulacağım bir fonttan veya 2 tane fontun birleşiminden nasıl bir logo yapabilirsiniz? O kalbi o kadar nasıl büyütebilirsiniz? Pandora yüzüğü gibi kalp mi yapmışsınız amına koyayım? Bayrak oturmuyor lan. Bayrak kullanılamıyor. Moldova bayrağını koymaya çalışsan amblemini göremezsin. Moldova ile Andorra'yı ayıramazsın. Büyük ihtimal yandı. Artık yapacak bir şeyim yok. Neyse. Ya Andorra bayrağıyla Moldova bayrağını ayıramazsın. Bir amblemli ülkeyle diğer amblemli ülkeyi şey yapamazsın, ayıramazsın. Öyle bir logo yapsın ve berbat bir logo. Ya abicim, altınızda insan mı yok? Bunu nasıl yapabildiniz? Yani ben cidden şu an çok sakin soruyorum ama yani insanlar gittiler Change.org gibi bir sitede bunun anketini açtılar. Haklılar da. Her sene 150 milyon, minimum 100 milyon artı live artı sahne seyircisi artı kanal seyircilerinin işte prodüksiyonun vesaire olduğu müthiş büyük bir organizasyon ki yani Amerika'daki sahnelere taş çıkartacak bir prodüksiyona sahip bir yarışmadan bu kadar berbat bir logo nasıl çıktı abicim? Yani bana logo tasarımı için bana ulaşın amına koyayım. Bana bir ay verin. Bak şakasız söylüyorum bunu. Deyin ki Eurovision kültürünü araştır. Ekmeğin suyun bizden. Nerede yaşıyor? Kiran varsa kiran da bizden amına koyayım. Çalışmayacaksın. Oturacaksın deli sıçmış gibi bize logo tasarlayacaksın. Tasarlarım. Benim gibi yapacak en az yani bir tane çağrıyla bulacağınız 5 milyon insan vardı. Sadece Türkiye'den 100 bin insan vardı. Bu 100 binden o kadar güzel eserler çıkar ki. Ya aklınız hayaliniz durur. O nasıl bir logo lan? Logoyu elimizden aldınız. Sloganı elimizden aldınız. Junior Eurovision'daki logoyu elimizden aldınız. Oradaki sloganı elimizden aldınız. Bir anda dediler ki Junior Eurovision'un logosuyla sloganı da aynı olacak. Kardeşim o zaman biz Eurovision diye bir şey var ama onun nasıl bir şey? 36 tane kişi var. Bunlar da şarkı yolluyor diye bakalım biz. Hiç eğlenecek bir alt kültür bırakmayın bize. Prodüksiyonun ağzına sıçtınız. Turkuaz halının ağzına sıçtınız. Efendime söyleyeyim. Genel olarak o eğlenceyi bitirdiniz. Sürekli bir sansür derdindesiniz. Hani çok bir kafaya büründünüz ve bu yetmiyormuş gibi üstüne eğlenebildiğimiz her detayı da elimizden alıyorsunuz abiciğim. Hani Zeytinli Rock Festivali eşittir Eurovision'daki logo. Öyle bir şey oldu. Hani ne berbat bir durum bu. Yani ne logolar çıktı bu yarışma için. Bak sadece olarak tema logo olarak ne logolar çıktı. Ki yani mesela Azerbaycan'ın logosu 2012 ne kadar prodüksiyonu ve tasarımları genel olarak berbat olsa da mükemmel bir logo. 2009 mükemmel bir logo. Aklıma gelen çalışılmış böyle güzel. 2016 çok iyi. 2019 kötünün iyisi ama güzel, modern, çalışılmış. Lan git Trophie ödül kupasını o logo olarak koy, daha iyi lan. Bak vallahi daha iyi. Eurovision'un iyisi yerine kupayı koy, daha iyi. Şakasız daha iyi. Şimdi bir de yeni kupa tasarımı yapacaklar. O güzelim ikonik kupayı da elimizden aldınız. Biz neyin merakıyla izleyeceğiz sizi? Her seferinde daha çok sıçacağınızı biliyoruz çünkü artık bir şeye hevesimiz kalmadı bizim. Hani buna sadece ben böyle düşünmüyorum. Büyük bir fan kitlesi bunu düşünüyordur.
Ki zaten büyük bu videoyu çekilmesinin sebebi de bu. Hani ben bunu TikTok'ta ne kadar yayınlarım veya YouTube'da ne kadar kişiye ulaşır bilmiyorum ama azdan çok o kadar ulaşıldığını gördüm ki ben sosyal medyada. Bu videonun çok iyi bir etkisi olacağını veya iyi bir etkisi olmasa da bir şeylerin başlangıcı olacağını ben çok eminim. Yani ben artık eski kalitede bir Eurovision izlerim. 2016'da yapılan kaliteyi ben niye 2025'te bulamıyorum? 2009'da yapılan mükemmel kaliteyi ben niye 2026'da bulamıyorum? Abicim İsrail yüzüne zaten tüm şeyiniz gitti. Gözümüzdeki değer gitmeye başladı. Bak Moroccan Oil'dan kopmak için götünüzü yırtıyorsunuz. Biliyoruz. Fan kitleleri olarak biz bunu biliyoruz. Moroccan Oil ve İsrail'den kopmak için aslında götünüzü de yırtıyorsunuz. Ama belli şeylerden dolayı da yırtamıyorsunuz. Zaten bu yüzden kaybediyorsunuz. Bari elimize güzel bir içerik, yani içerik değil mi? Güzel bir iş verin ki biz size bel bağlayabilelim. Böyle yaparsanız biz her sene diyoruz ki yarışma öldü, ölecek. 2 senesi var, 3 senesi var. Biz bunu şey olarak söylüyoruz bu arada. Yani fan kitlesi olarak ölmeye başlayacak. İzleyen insan yine izliyor o 3 geceyi. Ama 150 insan izliyorsa, 150 milyon insan izliyorsa artık yüzü bulamayacaksınız bu gidişle. Ya berbat bir şey. Biz Martin Österdahl gitsin diye dua ediyorduk o gerizekalı. Ki ben yarışmaya onun ilk senesinde 2016'da yarışma izlemeye başladım. Adamın 3 senedir 4 senedir yarışma yönetimi o kadar kötü ki ben her Allah'ın günü dua ediyordum bu adam siktir olsun gitsin bu yarışmadan diye. Yeni herif geldi. Dedik ki oh ya Rabbi şükürler olsun sana güzel bir adam geldi yarışmayı kurtaracak dedik. Kurtardı. Kurtardı amına koyayım. Yani bir tane Allah'ın kulu yok mu? Şu işi düzgün yapacak. Bana verin ben yaparım bu arada. Ya 3. sınıf Çanakkale'de götü boklu bir ETS okuyan bir insanım ben. Ama yaparım. Vallahi yaparım. Şakasız. Ya ben Eurovision konusunda sevmediğim insanlar var mesela. Belli sayfalar. Baş ismi Song Festival Azerbaycan. Oradaki gerizekalılar bile daha iyi yapar. Yemin olsun bak. Hüseyin Yalakası daha güzel yapar. Yani Teymur Yalakası daha güzel yapar. Bak yemin olsun daha güzel yaparlar ya. Hasan San Yalakası daha güzel iş yapar. Allah belamı versin ki daha güzel iş yapar. Siz bu kadar büyük bir kuruluş, bu kadar büyük bir şirket, artık şirkete verdiniz ya hani Eurovision'da bu yüzden firma yaptınız. Altınızdan şey yapar gibi. Yani alt kuruluştan para gelecek gibi. Abi artık fanlarla bir iletişim kurun. Biz bunu yapacağız ama siz buna ne diyorsunuz? Hani biz çünkü bizim keyif almadığımız bir şey biz bu kadar götümüzü yırtarak savunamayız. Biz alışacağız evet. Biz bu logoya alışacağız. Biz bu yaptığımız bokluklara da alışacağız. Yiyip yutacağız. Biz bunları zaten farkındayız. Biz bir 5 sene sonra diye eski logo çok güzeldi ama ne yapalım yapacağız. Elimizde olan bu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü siz bizi siklemiyorsunuz amına koyayım. Ya İsveç 2024'te o boktan prodüksiyonundan sonra hiçbir şey olmadı. Değişen kalite yine düşmeye başladı. Biz 2022'de o tavan açılarından nefret ettik. 2023'te daha boktan bir prodüksiyon gördük. 2023'te boktan prodüksiyon gördük. 2024'te daha da bokunu gördük. Bu sene Turkuaz Halı da mesela berbattı. Sunucu konuşmuyordu. Sadece hani draglık göz önündeydi. Transseksüel göz önündeydi. Bir Turkuaz Halı yoktu. Sadece bir Vogue kültürü vardı. Hani ben karşı olduğum bir şey değil. Hani oraya homofobik olan bir kısım da değil. Olamam da. Ama hani bu artık bokunu çıkardı. Eurovision artık sanki şarkı yarışması bir sahne sektörü değil de bir güruh var. O güruha işte müzik dinleten, sahne gösteren, işte belli şeylerin sadece alanı olmuş bir yer gibi olmaya başladı ve artık bu can sıkmaya başladı. Sanatçıların kimliğinden falan değil bu arada benim şeyim. Çok fazla Vogue olması Eurovision'un. Bu seneki Turkuaz'lı mesela o konuda. Ya ben yoksa sahnedeki o güzel insanların o enerjisini gördüm de ya.
normal bir heteroseksüelin orada gidip mamut gibi diye Serving Kant dinlemesi ben de istemem. Bana ne ondan amına koyayım. Ben giderim o sahnede coşan artık biseksüel mi, işte homoseksüel mi, artık her ne kimse, kimliği beni ilgilendiren o insanı görmek isterim ben tabii. Ama sadece o insanlara göre bir şey olmaya başladı. Zaten o insanlar da bu işin umurunda değil. Sadece şarkı dinlemek istiyorlar. Öyle bir durum var. Yani böyle bir durum varken artık yarışma bir süre sonra keyif vermeyecek. Fan kitlesini yavaş yavaş öldüreceksiniz ve yarışmanın şakasız bir şekilde sonuna getirmeye başlayacaksınız. Ya ben mesela Eurovision'u bilmeyen bir insana o Eurovision'u sileyim, o fontu göstereyim, o şey ne zanneder biliyor musun? Fan content zanneder. Der ki bunu kim yapıyor der. Hani birisi böyle arkadaşlarıyla falan mı yapıyor der. Son senelerde bu olmaya başladı. O kadar uğraşsız şeyler görmeye başladık ki biz o istediğimiz şeyi bulamamaya başladık. Artık şarkı kalitesini, oylamadaki politiklikleri, işte efendime söyleyeyim prodüksiyonu gerçi hala takıyoruz da efendime söyleyeyim İsrail'in katılımını belli şeylerin hala diretmemize rağmen olmamasını falan yani siklememeye başladık. Yani artık bir şeyler kekremsi tatlar vermeye başlıyor. Ben artık bu videoda belli şeyleri 5.'ye söylemek istemiyorum. Editlerken büyük ihtimal şu anda 22 dakika ama yani bir 15 dakikaya falan ineceğim gibi duruyor. Bilemiyorum. Ki bu videoyu Reel formatında çekmeyi çok isterdim ama yatay formatta özellikle çekiyorum. Çünkü videonun dilini yapay zeka ile değiştirebilme gibi bir durum var YouTube Studio'da. Bunu Reels'larda yapabilir miyim bilmiyorum. Bundan mütevellit ben bu videoyu yatay çekiyorum. Çok fazla kurgulamıyorum, onu da bilmiyorum da. Yani ses desibellerini falan ayarladım. Çünkü bazı yerlerde çok bağırdım, bazı yerlerde sesim hiç çıkmadı, bazı yerlerde sinyaller çok duyuldu falan. Öyle bir durum. Yani umarım dediğim gibi azdan çoku bulacak bir etkisi olurdu bu videonun. Cidden benim gibi düşünen veya benim gibi düşünmeye yakın olan, böyle fikirleri olan insanların bir bayrağı olmasa da bir çıkan kıvılcımlarından biri olurum. Çünkü eminim. Bundan çok eminim. Instagram yorumları, Twitter linçleri, oluşturulan anketler, bundan dolayı bu durumdan çok eminim ben. Ve böyle bir konuda etkimin ne kadar olacağını bilmiyorum ama ses çıkarabildiğimi bilmek ve az çok bir insanlara etkileşim verip karpuz kabuğu sokmak olsun olmasın bir fikir uyandırabilmek benim için çok makbule geçer. O yüzden bu video var zaten. Bu videoyu bu yüzden kurguluyorum ve çekeceğim. O şekilde dediğim gibi şu anda Silivri'deyim. Silivri semalarına dolanıp durdum video boyunca. Yani Kiptaşiki'ye falan gittim. Sırf videoyu çekebilmek için. Çanakkale'ye vardım da 3. seneme başlayacağım dediğim gibi RTS için. Film çekmekten, ödevlerimden, tiyatro kulübümden, o müthiş ortamından vesaire vakit bulabildiğince kendime ayırabileceğim vakitler ne kadar olduğunca evimde, kuytumda, köşemde, altımda bu güzel makine olduğu sürece olursa çekebildiğim kadar böyle vlog tarzında oturup kenara bir tane koltuğumun köşesine geçip üstüme yorgan çekerek sadece Eurovision değil, Türkçe pop olabilir. Normal tiyatro hakkında olabilir. Çünkü ben de yani çok fazla izleyebilen ama üretmeye çalışan bir departmanda diyelim. Bir toplulukta, sevdiğim bir toplulukta olduğumdan dolayı çoğu şeyini olabildiğimce hakimim. Bölümünden dolayı RTS, film sektörü, dizi sektörü konuşabildiğim, sadece Eurovision'da kalmayıp bu konular hakkında da bir şeyler üretip konuşmayı, yapmayı çok isterim ve devam etmeyi düşünüyorum. O şekilde. Bu arada videonun başında bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ben bu kanalı Rumuz olarak Tarkan Rumuz'du. Benim adım Behram. Rumuz'u kullanma sebebim de çok gülünç bir durum. Şakasız çok gülünç. Ben Eurovision'u lise zamanında falan kime bahsetsem öküze bakılır gibi bakılıyordu. Ve yani birileri fark ederse
şey yaparsa Zarsot sesinden tanınırdım ama tanınsam bile benim adım o değil ki ayağı sıkıp efendime söyleyeyim. Bu durumdan kurtulan insanlardan gülünç bir tepki almamak üzerine aldığım bir şeydi. Önlemdi bence. Benim tarafımda yapılan öyle bir şeydi. Mesela şu anda mesela Eurovision bence bana böyle bir etkisi de var. Bak bu kadar güzel şeylere vesile olabilen bir şey. İnsanları o dışlanmışlıktan kurtarabilecek de bir yer. Çünkü ben böyle bir şey olmasa, böyle bir şey içerik çekmeseydim Azerbaycan Türk, pardon Azeriler, bunlar Azerbaycan Türk olamazdı çünkü. Bana o linki atmasaydı, ben 2-3 tane insanı bu sayede tanımasaydım, bu yarışmanın bahsedilirken utanılacak bir şey olduğunu düşünmekle devam edecektim. Ve böyle bir şey yapmayacaktım. Yapmaya da götüm yemeyecekti. Rumuz'la başladım. Şu anda ismimle devam etmeye çalışacağım. Olabildiğince. Ve böyle bir kültürün benim gibi birçok insana etken olduğunu biliyorum. O yüzden bence bu kültüre, insanlara bağlayacak şeylerin ölmemesi, öldürülmemesi, yaşatılması, güçlendirilmesi ve yani sahip çıkılması. Direkt yani kelime bu. Sahip çıkılması lazım. İnşallah bu video ona vesile olmaya başlatır. Veya vesile olur da olur. Benim için hiç problem değil. Yaptığım şeyin küçüğü büyüğü benim için önemli değil. Yapabilmek önemlidir. Öyledir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, sıhhatle ve güzellikle kalın. Görüşürüz. Tropenin başından bu kadar.